Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle evlerimizde pul biberimizi nasıl yapıyoruz, nelere dikkat ediyoruz, bu pul biberin aşaması neler, bu pul biber hangi aşamalardan geçerek evimizde marketlere ulaşıyor, bunların detaylı anlatımını gerçekleştireceğiz. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda domateslerimize, biberlerimize, bamyalarımıza, patlıcanlarımıza zararlı hastalıklardan koruyabilmek için, onları önleyebilmek için nasıl bir uygulama yaptığımızın detaylı anlatımını gerçekleştirmiştik. Kanalımızda mevcut toz kükürt uygulamasını yaptığımızı sizlere aktarmıştık. Bu toz kükürt uygulamasının üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Bir ay sonrasında biberlerimiz kızardı, kıpkırmızı oldu. Şöyle sizlere bir tane biberimizi göstermek istiyorum. Bakın üst tarafındaki biberlerimiz yeşil renkte. Bunlar bekledikçe, durdukça kıpkırmızı renk alıyorlar ve bizim istediğimiz kıvama gelmiş oluyorlar. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kırmızı biberlerimizi şimdi güzelce toplayacağız bir kovamızın içerisine ve ardından bunları doğrayıp kurutma aşamasına başlayacağız. Tabii ki bu pul biberlerimiz acı pul biber. Bunlar tatlı pul biber olarak da yapılabilir. Ama biz genel itibariyle acı pul biber yapmayı tercih ettiğimiz için biberlerimizi acı olarak dikiyoruz. Bu şekilde kızardıktan sonra diğer işlemlerimize başlıyoruz. Şöyle sizlere biberlerimizi gösterelim. Bir biberimiz şurada. Yine şurada yine bir adet biberimiz mevcut. Bakın şurada yine aynı şekilde biberlerimiz mevcut. Bunların cinsleri birbirinden birazcık farklı ama acılık seviyesi olarak üst seviyede hepsi. Hepsi çok acı diyebileceğimiz bir biber. Evet, üst tarafında bakın ilk olarak biberlerimiz yeşil oluyor. Ardından koparmadığımız zaman bekledikçe kırmızı renge dönüşüyor ve bizim pul biber için hazır hale gelmiş oluyor. Yine bakın şöyle şurada çok güzel kızarmış biberlerimiz. Şimdi biberlerimizi toplamaya başlayalım. Şimdi güzelce biberlerimizi topluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şimdi bu biberlerimizi toplayacağız ki yukarıdaki yer alan yeşil biberlerimiz kırmızıya dönsün. Daha fazla döküm olsun. Çok fazla da bekletmeye gerek yok. Bazı biberlerimizin bakın bir kısmı daha tam kıpkırmızı olmamış. Bunları da evimizde birkaç gün beklettiğimiz zaman istediğimiz o kırmızılık seviyesine gelecektir. İlla başında tamamen kıpkırmızı olmasına gerek yok. İlla bu bir şart değil. Evimizde beklerse gölge bir yerde, güneş görmeyen bir yerde biberlerimiz beklediği zaman o istediğimiz kırmızılığa kendisi ulaşabilmekte. Bu şekilde biberlerimizi güzelce hasat etme işlemine devam ediyoruz. Burada sizlere videoda anlatamadığımız, vakit bulamadığımız bir diğer uygulama vardı. Biberde yapmış olduğumuz o uygulamada neydi? Biber budama işlemi. Nasıl biber budama işlemi? Bakın şu biberlerin kökünü görüyor musunuz? Şu kısımlarda ne herhangi bir yaprak var ne de şu çatal kısımlarında meyve var. Bunların hepsini %100 yapamadım. Bazılarına vakit bulduklarımın bazılarına yaptım. Bu şekilde alt dallarını güzelce budadım. Çatala kadar olan meyvelerini de dökmüştüm. Bu şekilde de biberin verimini arttırmak adına böyle bir uygulama yaptım. Görmüş olduğunuz gibi güzelce biberlerimizi toplama işlemini gerçekleştirdik. Yarım sandığa yakın kırmızı biber elde ettik. Şimdi evimize gideceğiz. Biberlerimizi yıkayıp diğer işlemlerimize, diğer aşamalarımıza devam ediyoruz. Bahçemizden güzelce pul biber yapmak için toplamış olduğumuz biberlerimizi geniş bir kabımızın içerisine aldık. İçerisini güzelce suyla doldurduk. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın suyun içerisine güzelce biberlerimizi yerleştirdik. Suyumuzun içerisine koyarak biberlerimizin üzerinde yer alan tozları bu şekilde temizlemesini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık bir 5-6 dakikalık su içerisinde beklettikten sonra
Buradaki kabımızın içerisinden biberlerimizi güzelce alıp doğrama işlemine başlıyoruz. Burada suyun içerisinde temizlenmiş olan biberlerimizi şöyle elimizle güzelce her birinin üzerine güzelce temizlenmesini sağladıktan sonra bir kabımızın içerisine doğrayacak olduğumuz kadarını bu şekilde alıyoruz. Kabımızın içerisine doğrayacak olduğumuz biberlerimizi aldıktan sonra bir adet doğrama tahtamızın yanına koymuş olduğumuz biberlerimizi alıyoruz. Burada doğrama işlemine başlamadan önce dikkat etmemiz gereken en önemli nokta nedir diyecek olursanız, ellerimize kesinlikle eldiven giymemiz gerekiyor. Bu biberlerimiz aşırı derecede acı olduğu için ellerimize eldiven takmadığımız zaman acılık ellerimize geçiyor ve bir müddet nereye dokunursak yanma hissi oluşuyor. O yüzden ellerinizde acılığın oluşmaması için eldiven takma işlemine özen gösterin. Hatta burada bir eldiven yetmeyebilir, 2 eldiven takarsanız daha da güzel olacaktır. Şimdi eldivenleri elimize taktıktan sonra güzelce biberlerimizin üzerindeki kısımlarını temizliyoruz. Bakın şu biberlerimizin baş kısımlarını güzelce atlıyoruz. Burada avucumuzun içerisine ne kadar alabileceksek bu şekilde biberlerimizin başlarını atlıyoruz. Atlama işlemini gerçekleştirdikten sonra doğrama işlemine başlayacağız. Biberlerimizin baş kısımlarını güzelce atladıktan sonra hepsini aynı sıraya gelecek şekilde dizme işlemini gerçekleştirdik. Güzelce elimizle bir taraftan tutuyoruz. Diğer taraftan da bıçak ile küçük küçük doğrama işlemine başlıyoruz. Burada hızlı kurumasını istiyorsak küçük küçük yapacağız. Veya bulunduğunuz yer çok sıcak bir bölge ise birazcık büyük de doğrayabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Biz orta derecede güzelce biberlerimizin doğrama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde biberlerimizi güzelce doğradıktan sonra kurutma işlemini gerçekleştirecek olduğumuz geniş bir tepsimizin içerisine biberlerimizi alıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi şuradaki yer alan tepsimizin içerisine biberlerimizi aldık. Ardından birbirlerine temas etmeyecek şekilde yaydırma işlemini gerçekleştirip kurutma işlemine başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi biberlerimizi tepsimizin içerisine güzelce doğrama işlemini gerçekleştirdik. Şimdi balkonumuzun güneş gören bir kısmına bir masanın üzerine güzelce sofra bezini sererek üzerine biberlerimizi yerleştireceğiz. Burada biberlerimizi yerleştirirken üst üste gelmeyecek, yan yana gelecek şekilde olmasına özen gösterirsek hem kuruması hızlı olur hem de çürüme işlemi gerçekleşmez. Biberlerimiz gayet kaliteli ve güzel bir şekilde kurumuş olur. Şimdi gelin hep birlikte masamızın üzerine güzelce biberlerimizi serme işlemini gerçekleştirelim. Görmüş olduğunuz gibi masamızın üzerine güzelce serme işlemini gerçekleştirdik. Bu şekilde biberlerimiz kuruyuncaya kadar serme işlemine devam edeceğiz. Kuruduktan sonra diğer işlemlerimize başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi biberlerimiz 4 günlük kurutma neticesinde balkonumuzda güzelce kuruma işlemi gerçekleşti. Biberlerimizin o kuruması, o gevrekliği tamamen sağlanmış oldu. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer ki biberlerimizi çok sık serersek bu sefer biberler çürümeye başlar. Birbirlerine aşırı temas ettikleri zaman, birbirlerinin üzerine geldiği zaman biberler kurumadan çürür. Buna birinci olarak dikkat edeceğiz. Ardından biberlerin tamamen kuruduğunu, tamamen gevredikten sonra biberlerimizi toplamamıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle sizlere bakın sesini dinletmek istiyorum. Görüyor musunuz şu gevrekliğin sesi? Bu gelen ses. Bu gelen ses tamamen biberin gevrek gevrek güzelce kuruduğunu gösteriyor bizlere. Bu şekilde istediğimiz kuruluğa geldikten sonra biberlerimizi güzelce çekme işlemine, pul biberine dönüştürme işlemine başlıyoruz. Biberlerimizi güzelce bir kabımızın içerisine alma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi bu yapmış olduğumuz, bu kurutmuş olduğumuz biberlerimizi baharat öğütücümüzden güzelce çekeceğiz. Burada kullanacak olduğumuz baharat öğütücümüz Musullu marka bir baharat öğütücü. Bu baharat öğütücünün tanıtımı, performansı, kalitesi diğer videolarımızda mevcut. Merak edenler olursa kanalımızda yer alan Musullu markasına ait değerlendirme videosunu oradan izleyip bilgi edinebilirler. Şimdi ilk olarak güzelce buradaki Musullu marka baharat öğütücümüzün içerisinin haznesine biberlerimizi ekliyoruz. Burada önemli olan bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Buradaki yapmış olduğumuz biber gerçekten ciddi manada acı bir biber. Bunu çektiğimiz zaman ister istemez bunun dumanı yükseliyor. Buradaki biberlerin kokusu geliyor. Bu da aşırı şekilde insanı hapşırmaya ve diğer
burun akıntısına doğru sürüklüyor. Bunu en aza indirebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Burun ve ağız kısmını kapatmamız gerekiyor. Bunu maske yardımıyla da yapabilirsiniz. Veyahut da benim şimdi yapacak olduğum şekilde eski bir yazma ile de burun ve ağız bölgesini kapatarak işleme başlamanız sizin için daha hayırlı olacaktır. Şimdi ben önceden hazırlamış olduğum bir adet yazmayla burun ve ağız bölgesini güzelce kapatıyorum. Bu şekilde burun ve ağız bölgesini kapattıktan sonra çekme işlemine başlıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi haznemizin alacak olduğu kadar biberimizi güzelce ekleyip kapağımızı kapatıp çekme işlemine başlıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi biberlerimizi güzelce çekme işlemini gerçekleştirdik. Burada siz eğer ki toz biber yapmak istiyorsanız daha fazla çekebilirsiniz. Ama biz pul biberle toz biber arasında bir biber elde etmek istediğimiz için bu şekilde çekme işlemini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Şu şekilde kabımızın içerisine alalım. Yine aynı şekilde makinamızın içerisine biberlerimizi koyduk. Bu şekilde size göstermiş olduğum şekilde biberlerimizi çekme işlemine devam ediyoruz. Biberlerimizi çekme işlemini görmüş olduğunuz gibi güzelce gerçekleştirdik. 10 numara efsane acı bir şekilde toz biber elde etmiş bulunmaktayız. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın biberlerimizin rengi olsun, içeriği olsun, acılı olsun. Hepsi efsane acı toz biber isteyenler için birebir efsane bir biber elde etmiş bulunmaktayız. Bu biberi bu kadar çok değil de biraz daha az çekmiş olsaydık pul biber elde etmiş olurduk. Ama biz toz biber elde etmek istediğimiz için bu şekilde çekme işlemini gerçekleştirdik ve istediğimiz toz biberimizi elde etmiş bulunmaktayız. Sizler de bu vermiş olduğumuz tarif ile, bu vermiş olduğumuz yol ve yöntemler ile evlerinizde efsane bir pul biber veyahut da toz biber elde edebilirsiniz. Burada en dikkat etmemiz gereken nokta, biberinizi çekerken mutlaka burun ve ağzınızı söylemiş olduğum gibi bir maske veyahut da bir eşarp veyahut da bir yazma yardımıyla kapatma işlemine özen gösterin. Çünkü ciddi manada hapşurtuyor, ciddi manada öksürtme işlemi yapıyor, ciddi manada burun akıntısına sebep oluyor. Gerçekten biraz ehemmiyet isteyen zor bir iş, gerçekten zorlayan bir iş ama sonucu, istediğimiz sonucu elde etmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.